Evet, bugün 15 Eylül 2025. Eee, 14 Eylül videosunu İngilizce yapmıştık. Fakat şu an fark ettik ki hani bizi izleyenlerin çok çok büyük bir çoğunluğu hani Türk ve Türkçe konuşan bilen insanlar. Hani şu anlık yine altyazı İngilizce olacak şekilde devam edeceğiz. Ama ilerleyen haftalarda, aylarda bakalım. Hani Allah ne nasip eder göreceğiz inşallah. Evet, bugün annemler geldi. Tabii bundan önce ilk bir sabahı anlatmak istiyoruz. Bugün Development Day'di. Okulda okul yoktu. Hani öğretmenler gelmişti sadece. İşte sabahtan toplantılarla başladık. İkinci toplantının başlangıcında, ikinci seansın başlangıcında babam sabah mercimek çorbası yapmıştı. Hani işte içine patates, soğan koyuyor. Biraz zeytinyağı, biraz tereyağı, pul biber, hani kekik şeklinde böyle güzel bir çorba oluyor gerçekten. Onu ikram ettik. Çok sevdiler. Hatta biz hani severler mi sevmezler mi küçük tencere yapmıştık. Ama kocaman büyük bir tenceremiz de var ve bir sürü mercimek çorbası getirdik. Yani arada inşallah yani bu şekilde götüreceğiz. Hani böyle ikinciyi, üçüncüyü alan hani hocalar oldu. Ve bir tane şok olduğum bir şey mercimek çorbasını aldı. Hani hocanın bir tanesi. Bir de geçen hafta sonundan cumadan kalan bir mısır gevreği vardı tezgahta. Aldı mısır gevreğini döktü içine. Hani bir de şekerli mısır gevreği yani böyle şey Kellogg's'un. Yani onu onunla yedi. Çok çok güzel dedi böyle ben şok oldum. Yani gerçekten garipti yani hani ama ağız, lezzet, tatlar şey olarak tartışılmaz. O şekilde şey oldu. Evet. Evet, iyi akşamlar. Bugün bizim için ayrı bir bayram günümüz diyelim. Ertuğrul'umuz geldi, hanım geldi. Aileyi dört dedik inşallah. Yani 7'de 4. Bundan sonra en az herhalde sene sonuna kadar burada beraber olacağız. Beraber okula gideceğiz. Beraber veli ziyaretlerine gideceğiz. Beraber evimize misafir davet edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Evet, bugün yağmurlu bir gün vardı dışarıda. Ee, Yani yerler ilk defa bu kadar çok çamur olduğunu gördüm. Ve Development Day'de işte e, yani daha çok işte öğrencilere nasıl davranmamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor. Yani böyle hatta bir işte bir şey piyes gibi bir şey Role play. role play gibi bir şey yapalım dedi müdür hanım. İşte üç tane öğrenci seçti. Bir tanesi yani anger rolünde yani kötü yaramaz öğrenci rolünü oynayacak. En yaşlı öğretmenimiz ona talip oldu. İşte ikramda sen hangi rol almıştın? Yani kızdığı kişiyim ben. Yani kızdığı Ha, öğrenci, kavga ettiği öğrenci. kızdığı, kavga ettiği öğrenci. Bir tane de sakin, sessiz, hiçbir şeye karışmayan. Şimdi öğretmen arıyor. Kim öğretmen olmak istiyor? Tabii hiç kimse öğretmen olmak istemedi. Tuttu beni seçti. İşte Erkan Bey sen gel. Yani biraz emrivaki oldu. Ben de tamam dedim olur. Gittik. Tabii bizim kızgın öğrenci Nick ben gittikten sonra orada benim sınıfta oluyor toplantı. Yani orada öğrencilerin kullandıkları kurşun kalemler vardı. Bir plastik kabın içinde. Bunlar başladı çöp kutusuna atmaya. Yok hayır. Şey Nick işte yani o hani Nick öğretmen. İlk başta bir tane kalemi kırdı. Sonra bana attı. Hmm, Başka birine attı. Hani evet, etrafa atmaya başladı. Hani bizlere atmaya başladı. Hani ilk bana evet. attı zaten saldırı şey yani saldırma mantığı benim olduğu için. Sonra izleyen diğer hocalardan bir iki tanesini attı vesaire. Ondan sonra hani o Evet, ondan sonra çöp kutusuna attı. Tabii bu benim hemen aklıma daha önce Kitchener-Waterloo bölgesinde yardımcı öğretmen olarak bir okula gittiğim zaman yaşadığım bir olayı aklıma getirdi. Yani orada da bir öğrenci yani kendini göstermek için yaramaz bir öğrenci o da. Yani arkadaşlarına kendini ispat etmek için olabilir veya benim dikkatimi çekmek için olabilir. Terliğini çöp kutusuna atmıştı. Yani başta tabii bayağı bir yaramazlık yaptı. Böyle çok aktif, hareketli, e, gürültü yapıyor, etrafını rahatsız ediyor.
Tabii ben çok bir şey yapmadım. Bir şey demedim. Böyle izledim çocuğu. Sonra kaldırdı, terliğini çöp kutusuna attı bir tane. Sonra ikinci terliğini de attı. İkisini de girdiremedi çocuk. Ben de gittim, aldım geldim, terlikleri bir daha verdim. Hadi bir daha dene dedim çocuğa. Bir daha denedi. Yine atamadı. Tabii arkadaşları buna bastırmaya başladılar. İşte sen atamıyorsun. İşte başka denemek isteyen var mı dedim. Onun yanındaki birisi denemek isteyen, ona verdim. Onu tam hatırlamıyorum. Sonra aldım geldim. Bir de ben kendim denedim orada. Attım çöpe terlikleri. Sonra tekrar geldim. Çocukla öyle bir şey kurmuş olduk. Yani terlikleri çöpe o attı. Sonra ben attım. Çocuk tabii hani kendisine tepki göstermediğimi görünce biraz hani benimle konuşma, bir communication, yani bir iletişim kurmuş olduk çocukla. Tabii daha sonra hani başka işte matematiksel oyunlar falan şey yaparak o çocuğu derse çekmiştim. Güzel bir samimiyet kurduk. Hani yaramaz bir çocuk. Aynı işte bizim öğretmenin kalemleri çöpe atması onu aklıma getirdi. Attı, girdiremedi. Oradan aldım, bir tane daha ben verdim kendisine. Onu da attı. Bilmem, belki girdirdi, girdiremedi. Sonra 2-3 kere sonra ben aldım, ben attım. Daha sonra işte öğrenciye sorduk. Ya sen matematiği seviyor musun filan dedim. O da nefret ediyorum dedi. Ama matematik seni çok seviyor dedim. Tabii böyle söyleyince herkes bir güldü, yani bu cümleyi söyleme. O yok dedi, nereden işte matematik beni seviyor, sevmez filan. İşte ben ona anlattım matematiğin kendisini nasıl sevdiğini. Daha sonra hani bu şekilde e, o öğrenciyi de hani biraz onunla bir iletişim kurar gibi olduk. Tabi bunu herkes çok şaşırdı. Yani benim orada hani o öğrenciyle beraber kalemleri çöpe atmam ve beklenmedik bir hareketti orada. Hani onu susturmam gerektiğini bekliyor. Herkes onu bekliyordu. İşte sus, niye atıyorsun? Belki ceza vermem gerektiğini bekleyen de olmuş olabilir. Ama öğrenciyle aynı hareketi yapıp onunla böyle bir iletişim kurulma herkesin çok hoşuna gitti. Yani bu şekilde. Yani güzel bir rol model, öğretmen rolü oynamış olduk orada. Tabii daha sonra şey bittikten sonra 2:30, 2:45'te falan bitti. Daha sonra işte havaalanına gittik. Havaalanında işte uçak biz gittikten bir 20 dakika veya 20-25 dakika sonra 3:20 geçe normalde 2:50'de falan 3 inmesi gerekiyordu. Biraz gecikmeli geldi. 3:20 geçe geldi uçak. Tabii o anları kameraya çektik. Hemen sarıldık birbirimize, Ertuğrul'la, annesiyle beraber. Çok güzel bir andı. Tabii onları kameraya çekti İkram herhalde Ben de zannedersem. kameramandım, evet. Evet. Bu arada biz geldiğimizde de yağmur yağıyordu. Annemler geldiğinde de yağmur yağdı. Ertuğrul, siz Kişiner'den gelirken Kişiner'de yağmur yağıyor muydu? Öyle bir şey hatırlıyor musun? Hayır. Biz gelirken yağmur yağmıştı. Evet. Böyle güzellik bereketiyle geldiler inşallah. Evet, yine baya bir 8-10 çantayla geldiler. Şimdi onları boşaltmakla meşgulüz. İşte dondurucuya konulacaklar. İşte sebzeler, meyveler, işte ne bileyim yumurtadır. Yani baya bir şeyler getirdiler. İnşallah onları da Ertuğrul, senin fikirlerini alacağız. evet, Birkaç gel. cümle gel. En son sen konuşacaksın. Evet. Nereye gidiyorsun? Ve ayrıca hani böyle gerçekten kocaman güzel bir hani parça et getirdiler. Onu böyle böldük. Hani bir 8-9-10 hani yemeklik bir şekilde. Hani donmuş bir şekilde geldi. Hatta ilk biraz bir kısmı çözülmüştü. Onunla ilk hani etimizi yaptık. Hani böyle işte kekikli, tuzlu, tereyağlı, çok güzel, çok lezzetli bir şekilde. Gerçekten hani özlemişim. Bir de bir el yapımı, hani bizim bahçe biberlerinden el yapımı yapılmış. Hani bir ablamız yapmış bir şey vardı. Biber turşusu vardı. Çok çok lezzetliydi. Yani eline emeğine sağlık. İşte ikram bisküvileri, albeniler, işte çikolatalar, poğaça, börek, hani böyle yufka. Yani ev böyle Türkiye şu an. Gerçekten babamla burada biz hani böyle ufak ufak şeyler yapıyormuşuz. Asıl yani şey bugün geldi. Asıl şey olarak. Evet Ertuğrul Bey, siz ne hissediyorsunuz? Yolculuk nasıl geçti? Neler söylemek istersiniz? Sanıracakla alakalı düşünceleriniz var mı? Öyle birkaç cümle bir şey varsa söylemek istediğiniz. İyi geçti yolculuk.
Yağmur yağdı, kar yağdı. Bir ikinci durak otodan sonra soğuk oldu havalar. Montumuzu giymemiz gerekiyordu. Bir sürü çocuklar vardı uçakta. Neler vardı? Çocuklar. O çocuklar vardı. Evet. Buralarda çok çocuk var. Hmm. Teşekkür ederiz. Başka var mı bir şey söylemek istediğin? Hmm. Okey. Baba? Evet yani başka öyle aklımıza gelen bir şey yok. Ama elhamdülillah çok şükür Rabbime şükürler olsun. Yani e, Ertuğrul ve hanımın eşimin de buraya gelmesi, bize katılması, dahil olması bize ayrı bir heyecan, ayrı bir güç, ayrı bir motivasyon verdi. İnşallah yani hep beraber güzel şeyler yaparız diye ümit ediyorum. Evet. İnşallah. Kendinize çok iyi davranın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.